Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlerle beraber bir mobilya modellemesi yapacağız. Amorf formlarda SketchUp'ta modelleme yapmak imkansız gibi görüyor çoğu kişi. Fakat bazı pluginlerle bu türde bir obje modellemek aslında çok basit. Bugün de bir armut koltuk modellemesi yapacağım. Kısa bir video olacak. Umarım yararlı bir video olur sizin için de. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi videoya geçebiliriz. SketchUp ekranıma geldim. Buradaki insanı silelim. Şimdi ilk başta yapmak istediğim şey şu. Ben armut koltuğu 8 tane kumaş parçasından oluşsun istiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Bir tane referans yüzeyi çizeceğim ve bunun segmentini sağ alt köşeden izleyebilirsiniz. 8 enter yaptıktan sonra şöyle 25 santim bir yarıçaplı altıgen çizdim. Bunu hemen grup yapıyorum çünkü bu bizim için bir referans düzlemi. Şimdi geldim buradan Circle'ı seçiyorum. Circle'da sağ alt köşeden izleyebilirsiniz. 48. Eğer size 48 yazmıyorsa hemen 24 yazıyordur büyük ihtimalle. 48 Enter diyorsunuz. Artık 48'lik bir circle çiziyor. Yani segmenti 48 olan bir şey çiziyor. Şimdi ben bunu yatayda değil de böyle dik bir şekilde çizmek istiyorum bu circle'ı ve kırmızı çizgi üzerinde de gitsin. O yüzden sola basıyorum. Sol yön tuşuna. Gördüğünüz gibi artık circle'ım yeşile döndü. Ve baktığınızda şuradan bir merkeze alalım. Şuradan yarıçapı şuraya kadar alalım şu şekilde. Gördüğünüz gibi circle'ı bu şekilde çizmek istedik. Bir daha rotate ile uğraşmadım. Şimdi şu yüzeyi sileceğim çünkü benim yüzeye ihtiyacım yok. Buradaki çizginin hemen şuradan tuttum merkezden şu noktadan bir CTRL'ye basıp kopyasını aldım. Şimdi şu iki circle arasında şurada bir yüzey yapmak istiyorum ve bu yüzeyin bombeli bir şekilde olmasını istiyorum. Bunu gerçekleştirmek için de bir tane plugin kullanacağım. İsmi Curve Loft. Şimdi iki çizgi seçili. Şuradaki kısmı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şuraya yüzey atıyor ama bombeli değil. Düz bir şekilde atıyor. Biz bunu bombeli şekilde de çevirebiliriz. Şimdi şu ilk baştaki ayara tıklayalım düz. Buraya tıkladım. Segmenti arttı. Şuraya tıkladım biraz bombe verdi. Şuraya tıklayalım. Bakın şimdi iyice o istediğim bombeli şey elde etmiş oldum. Şimdi şuradaki kısma boş tarafa tıklayabilirsiniz veya şuradaki kısmı tıklayabilirsiniz ve yüzeyim oluşmuş oldu. Bu şekilde. Şimdi şuradaki gördüğünüz gibi şurada yüzey oluştu ve şuradaki çizgilerim referans çizgilerim kaldı. Onları silebiliriz. Şöyle sildim. Şimdi gelelim bunu bir rotate ettirelim. Şöyle 8 parça bir görelim. Geldim kopyasını aldım. 7x dedim. Böyle bir şey elde ettik. Fakat şuralarda gördüğünüz gibi bir çukur yok. Yani o kumaşların birleşim yerinde bir dikiş yuvası yok. Onu yapabilmek için de şöyle bir yöntem izliyorum. Geri geldim. Şimdi şuradaki çizgileri seçeceğim. Bunu seçmenin kolay yolu 3 kere veya 2 kere tıkladım. Yüzeyi ve etrafındaki çizgileri seçti. CTRL ve Shift'e bastım. Çıkartma işlemi yapıyorum. Yüzeyi çıkarttım. Sonra S'ye bastım yani scale'e. CTRL'ye bastım. Şöyle aşağıdan yukarıdan şöyle bir scale yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle bir pah yapmış olduk. Bakalım. Bu kadar pah yeterli mi? Bir daha döndürelim. Şöyle rotate ettiriyorum. CTRL'e bastım kopyasını aldım. Bakalım. Evet güzel fena değil. 7x dedim. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle dikiş izlerini hafif de olsa vermiş olduk. Şimdi ben bunların hepsini şöyle seçtim. Explode etsek nasıl olur? Ve modelim aslında hemen hemen bitti. Şimdi geldim bunların hepsini seçtim. Sağ tıkladım Make Group. Yapmam gereken tek bir şey var. Tek bir özellik var. Oyun hamuru gibi bunu eğip bükmem gerekiyor. Bunu da şununla yapıyoruz. JHS Power Bar'ın içerisinde FFT plugin ile yapabiliriz. Geliyoruz. Buraya isterseniz objeyi seçin. Buradan tıklayın. İsterseniz de sağ tıklayın. FFT'yi seçin. Bulun buradan 2'ye 2, 3'e 3 veya istediğiniz şekilde FFT'ler de verebilirsiniz. Şimdi biz hazır olan şuradan 3'e 3 FFT verelim. Şu şekilde. Şimdi armutun şu tarafı şöyle yukarı kalkmış olacak. Sonra içeriği birazcık basacağız. Şuralar biraz dışa çıkmış olabilir. Şimdi FFT'nin olayı şu. Her bir tarafa şöyle 3'e 3, 2'ye 2 dedik ya. O sayılar şunlar. 3'e 3, 3'e 3.
her tarafı 3'e 3 60 noktalamalar yapmış oldu. Hatta X-ray görüntüyü açalım. İç taraflarda da yine çizgiler mevcut. Şimdi gelelim X-ray'i kapatalım. FFT'ler bu arada şu noktalar bir grup halinde kalır. Şu şekilde gördüğünüz gibi. 2 kere tıkladım. O noktaların içerisine girmiş oldum. Sonra şu 3 noktayı, sırttaki 3 noktayı şöyle yukarı doğru çekiyorum. Kaç gitsin? 35 gitsin. Gördüğünüz gibi şurası böyle çıkmış oldu. Birazcık da arttıralım. Abartalım. Şu şekilde. Sonra X-ray'i açalım. Şöyle bir bakalım. Şuradaki çizgileri şöyle aşağı doğru bassak. Şöyle bastık. Hatta şunların hepsini tutalım. Şöyle aşağı doğru basalım. Hatta hepsini seçtim. Scale'e bastım. Şöyle iyice basalım. X-ray'den çıktım. Şu şekilde. Aslında bu bile yeterli de biz biraz daha oynayalım. Şöyle şu çizgileri tuttum. Birazcık arkaya doğru gitsin. Şöyle gitsin. Sonra şuradaki uç kısmı birazcık çıksın. Şöyle çıksın. Sonra şu içte noktamız kaldı büyük ihtimalle. X-ray'e tıklayalım. Evet şurada. Şu noktayı aldım. Biraz orayı dışarı çıkartacağım. Sonra şu içi iyice indirsek aşağı. Şöyle bir şey oldu. Tabii şu bizim altıgenimiz de bozulmuş oldu. Scale'i yapa yapa. Zaten onunla fazla bir işimiz kalmadı. X-ray'den çıkalım şöyle. Bir bakalım. Yani şu bile bence makul. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Şöyle 2 kere tıklaya tıklaya. Sonra Shift ve CTRL'ye bastım. Çıkartma işlemlerini yaptım. Ne yapmış olduk? Aslında buradaki çizgileri seçmiş olduk. CTRL-C ile kopyasını aldım. Şimdi şu noktalarla işimiz kalmadı. Bunları silebiliriz. Silip. Olayımız bu aslında. Şimdi kopyalamış olduğum çizgileri CTRL-B yani şuradaki Paste in Place. Ben kısa yol atamıştım. Onunla alakalı bir videom da var. İzleyebilirsiniz kanalımda. Kısa yol nasıl atanır diye. CTRL-B'yi atamıştım Paste in Place'e. Yani Paste in Place nedir? CTRL-V'den yani yapıştırıdan farkı olarak aynı konuma yapıştırmaya yarıyor. Biz buradaki grubun içerisindeki çizgileri seçtik. Aynen zaten aynı yerlerine denk gelecekti. O çizgileri bu şekilde kullanmış olduk, yapıştırdık. Şimdi bunu hide edelim. Çizgileri gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Şimdi bu çizgilerden şöyle bir şey yapacağım ben. Hatta şöyle yapalım. Hepsini seçsek. Şuradan virgül bir segmenti de olsun. Bakalım ne çıkacak. Bakın bir kalınlık bir şey verdi. Hide edelim. Unhide last diyelim. Şimdi buralara birer şey vermiş olduk. Nasıl söyleyeyim? Dikiş izi vermiş olduk. Hatta buna bir tane materyal de atayalım. Şu materyal olabilir. Şunu seçtim. Şöyle yapalım. Seçtim bunları. Create materyal. Aç diyelim. Şuradan okey. Buraya atalım. Hatta birazcık editten 30 desek buna. Bozuk geldi mi? Gelmedi. Fena da durmuyor. Hatta şunu 100 de yapabiliriz ya. Şöyle bayağı büyük gözüksün. Bakalım. Fena değil. Şey böyle kalsın. Hatta siyah da yapabiliriz belki. Şöyle. Bakalım şu şekilde oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.